Merhabalar, Hisselokçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomda tekrar birlikteyiz. Öncelikli olarak mevcut listemizdeki hisselerin son durumuna bakacağız. Daha sonrasında listeye yeni eklenebilecek ucuz, cazip hale gelmiş hangi hisseler var hep birlikte bunu filtreleyeceğiz. Ve sonrasında da stratejiye bazı yeni özellikler ekledim. Yepyeni bir strateji oluşturdum. Onu inceleyeceğiz ve yeni strateji için yeni bir liste oluşturdum arkadaşlar. Orta Vade isimli. Al verdiği zaman onları da Orta Vade isimli listede takip ediyor olacağız. Aynı anda iki stratejiyi birlikte yürütmüş olacağız arkadaşlar bu şekilde. Bakalım hangisi daha etkili olacak. Hep beraber hafta hafta takip ediyor olacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Burada tamamen bir strateji anlatıyoruz arkadaşlar. Stratejiye göre hangi noktalarda alıma girilmeli, hangi noktalarda ilave edilmeli, hangi noktalarda da pozisyondan çıkılmalı. Bunları gösteriyoruz. Farklı farklı stratejiler almak istediğiniz enstrümana göre sizler de oluşturabilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta TAV Havalimanları hissesinde %143'lük karlılıkla pozisyonumuzu kapatmıştık. Fakat isteyen arkadaşlar 260 seviyesindeki desteğin kırılmasını da bekleyebilirler demiştim. Bu hafta itibariyle gelen düşüşte bu destek de kırılmış gözüküyor. Dolayısıyla TAV Havalimanları hissesini geçtiğimiz hafta satmamış olan arkadaşlar varsa burada satabilirler. Ben stratejiyi yine TAV Havalimanları hissesi üzerinden kısaca herkese hatırlatmak istiyorum. Yeni izlemeye başlayan arkadaşlar olabilir. Şimdi stratejimizde iki farklı indikatör kullanıyoruz. Biri Kaufman hareketli ortalaması, şurada gördüğünüz yatay siyah çizgi. Diğeri Williams yüzde aralığı indikatörü, şu alt tarafta gördüğünüz indikatör. Bu indikatörlerin nasıl eklendiğini ve ayarlarını öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Oradan tıklayarak öğrenebilirsiniz. Stratejimizde şöyle yapıyoruz. Şu Williams yüzde aralığı indikatörümüzde altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, üstte gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler ise -10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında gördüğünüz kesik olmayan yatay çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. -90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar geldiğinde toplama yapıyoruz. Bakın burada TAV Havalimanları hissesinde 18 Aralık haftasında toplamamızı yapmışız. -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz ve -10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Uyumsuzluktan şunu kastediyorum. Mesela şurada olduğu gibi 8 Temmuz haftasından 16 Temmuz haftasına geçerken fiyatın yükseldiğini görüyorsunuz. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Bunlara uyumsuzluk diyoruz ve her uyumsuzluk oluştuğunda almış olduğumuz miktarın yarısını satıyoruz arkadaşlar. Ne zaman tamamını satıyoruz? Şurada gördüğünüz -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Sadece burada desteğe çok yakın olduğumuz için isteyen arkadaşlar bir hafta daha bekleyebilir demiştik. Şimdi burada bir de Kaufman hareketli ortalaması var. Kaufman hareketli ortalamasını ne zaman kullanıyoruz? Onu da hemen açıklayalım. Şimdi stratejimizde seçtiğimiz hisselerde olmazsa olmaz kuralımız şirketin kar ediyor olması lazım. Ayrıca BIST 100 hisselerinden tercih edilmesini öneririm. İkinci kuralımız fiyat bölü kazanç oranı 20'den küçük olmalı ve sıfırdan büyük olmalı. Diğer kuralımız piyasa değeri bölü defter değeri oranı, o da 5'ten küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kurallara uyumlu hisselerde bu stratejiyi uyguluyoruz. Eğer ki şirket kar ediyor fakat fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranı istediğimiz seviyelerde değil, bu durumda Kaufman hareketli ortalamasına bakıyoruz. Eğer ki ise Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyse ve aynı zamanda Williams yüzde aralığı -90 seviyesinin altındaysa yine de alım yapılabilir. Fakat bu sefer satarken Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönde kırılıyorsa satıp çıkmak lazım, zarara bakmamak lazım arkadaşlar. Evet, stratejimizi de hızlı bir şekilde hatırlattıktan sonra şimdi tek tek hisselerimizin durumuna bakabiliriz. TAV Havalimanları'nı listeden çıkartıyoruz. Asus'ya bakalım. Evet, Asus'da daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin altındayız. Bu hafta gelen düşüşlerle birlikte -90 seviyesinin altında seyretmeye devam ettik fakat fiyat düşmesine rağmen Williams'ın yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Burada bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Asus hissesine şöyle alımımızı ekledik. Şu anda %2.17'lik bir karlılık durumundayız. Kimtex Poliüretan'a bakalım. Kimtex Poliüretan hissesinde daha önce 6 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -90 seviyesini tekrar üzerine attı. Şu anda %21 zararımız var. Şöyle geçmiş dönemde baktığımızda -90 seviyesinin altında 2023 yılında kapanışlarını tamamladıktan sonra güzel bir yükseliş yakalamışız. Mevcut dönemde ise bu yükselişleri yakalamamış olmamıza rağmen Kaufman hareketli ortalamasına kadar gidip oradan dirençle karşılaşmış. Sınırlı kalmış arkadaşlar yükselişler. Tekrar bir yükseliş gelmesi durumunda Kaufman hareketli ortalamasını geçemezse ben bu hissede çıkış önereceğim. Veyahut da Kaufman hareketli ortalamasını geçersek bu sefer de beklemeye devam edeceğiz. Çünkü bakın daha önce 2 defa Kaufman hareketli ortalamasını geçemediğini görüyoruz. Tekrar Kaufman hareketli ortalamasına bir tepki geldiğinde büyük ihtimalle kâra geçmiş olacağız ve eğer ki geçemezse tekrar bir düşüşle devam ederse hisseden çıkacağız arkadaşlar. Şeker Gayrimenkul listesine bakalım. Burada %13 zararımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şeker Gayrimenkul listesinde de 2023 yılında -90 seviyesinin altında kapanışlar tamamlandıktan sonra şöyle baktığımızda zirvesinde %387'lik güzel bir yükseliş yaşamışız. Benzer bir fırsatı önümüzdeki dönemde göstereceğini düşünüyorum. Ereğli listesine geçelim. Ereğli listesinde 25 Mart haftasında alımımızı yaptık. Sonrasında gayet güzel bir yükseliş de yakaladık. Fakat bu hafta gelen düşüşlerle birlikte karımızın bir kısmını vermiş olduk. %19 karlılığımız var. -40 seviyesinin altında kapanışını yaptı. Dolayısıyla Ereğli hissesinde satıyoruz arkadaşlar. %19 karlılıkla ve listemizden çıkartıyoruz.
Evet, Değerlüks yatırıma bakalım. Değerlüks yatırım listesinde daha önce 4 defa toplama yaptık. Eksi 10 seviyesinin üzerine daha önce 60 ve tekrar altına gelmiş. Eksi 40 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir satış yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda karlılığımız %45 seviyelerinde, gayet güzel. Tapti Oksijen'e bakalım. Tapti Oksijen'de daha önce 2 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atabilmiş değiliz. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %12.76'lık karlılığımız var. Bantaş'a geçiyorum. Evet, Bantaş'ta daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %9.97, %10 diyebiliriz. Karlılığımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Boğaziçi Beton'a bakalım. Burada daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin altında değil. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %16 zarar durumundayız arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda burada da daha önce yaşandığı gibi geçmişteki performansının yaşanmasını bekliyorum. Bakın Kasım 2023'te eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %36'lık güzel bir yükseliş yaşanmış. Daha öncesinde eksi 90 seviyesinin altına en son şöyle baktığımızda 2021 Ekim ayında düştüğünü görüyoruz ve sonrasında güzel yükselişler yaşanmış arkadaşlar. Kiler Holding'e bakalım. Evet, Kiler Holding'de şu anda %2.55'lik zararımız var. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerinde yukarı doğru yönelmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda kâra geçip güzel karlılıklar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bakın daha önce Kasım 2023, Ocak 2024 aylarında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle zirvesine doğru baktığımızda %80'lik güzel bir kazanç imkanı sunmuş. Tüpraş'a bakalım. Evet, Tüpraş'ta da bu hafta gelen yükselişle birlikte kâra geçtik arkadaşlar. %0.72. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın Tüpraş'ta da Ocak 2024'te eksi 90 seviyesinin altında kapanışını tamamladıktan sonra şöyle zirveye doğru baktığımızda %42'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Gayet güzel. ODAŞ'a bakalım. Evet, ODAŞ'ta %2.89 zarar durumundayız. Şu anda daha önce bir defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. ODAŞ sitesinde de daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %20'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Doğuş Otomotiv'e bakalım. Doğuş Otomotiv'de daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. %8 zararımız var. Düşüş gelmiş olmasına rağmen eksi 90 seviyesinin üzerine atmış olmamız güzel oldu. Önümüzdeki hafta buralarda ben yükselişin gelmesini beklerim. Daha önce de Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında düşüşlerini, yani kapanışlarını tamamladıktan sonra şöyle zirveye doğru baktığımızda %83 karlılık imkanı sunmuş. Agrot'a bakalım. Evet, Agrot'ta daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %16.75'lik karlılığımız var. Gayet güzel. Credit West listesine bakalım. Burada daha önce bir defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altına düştü. Burada bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Şu anda %12 zararımız var. Bakın daha önce de Ekim 2023'te eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %56'lık bir yükseliş yaşanmış. Gayet güzel. Froto'ya bakalım. Evet, Froto listesinde de eksi 90 seviyesinin altında bu hafta kapanışına devam etti. Bu hafta itibariyle bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Daha önce 3 alım eklemiştik. 4 alım eklemiş olduk. Şu anda %13 zararımız var. Froto listesinde daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %60'lık bir kazanç imkanı sunmuş arkadaşlar. Tuasio'ya bakalım. Tuasio'da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altındayız. Düşüş gelmiş olmasına rağmen Williams yönünü yukarı çevirmiş. Güzel. Bir alım daha burada ekliyoruz arkadaşlar. Birkaç hafta içerisinde Tuasio listesinde de güzel yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Bakın daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %42'lik kazanç imkanı sunmuş. Stratejimize göre daha sonrasında yükselişler devam etmiş. %73'lük seviyelere kadar ulaşmış. Evet, bir diğer hissemiz Akfen Yenilenebilir Enerji. Burada %5 zarar durumundayız. Eksi 90 seviyesinin üzerine attı. Düşüş gelmiş olmasına rağmen herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Artık buralardan yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Daha önce bakın Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %127'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Evet, Koç Holding geçtiğimiz hafta listemize ekledik. Bir haftada %10'luk bir zarar getirdi bize. Eksi 90 seviyesinin altındayız. Bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Şişecam'a bakalım. Şişecam'da da eksi 90 seviyesinin altındayız. Geçtiğimiz hafta ilk eklememizi yapmıştık. Bu hafta ikinci eklememizi ekliyoruz. Yönünü yukarı çevirmiş vaziyette Williams indikatörü. Fakat henüz eksi 90 seviyesinin üzerine atamadı. Bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Evet, Şişecam listesinde daha önce şöyle baktığımızda Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle %16'lık bir kazanç imkanı sunmuş. Türk Traktör'e bakalım. Türk Traktör'de eksi 90 seviyesinin altında devam ediyoruz. %5 zararımız var şu anda. Bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Türk Traktör'de de yine aynı şekilde Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %48'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Evet, Borusan'a bakalım. Borusan'da ilk alımımızı geçtiğimiz hafta yaptık. Bu hafta fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams yönünü yukarı çevirdi. Güzel. %6 zararımız var. Buradan bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. İkinci alımımızı yapmış olduk. Aksen'e bakalım. Aksen hissesinde de ilk alımımızı geçtiğimiz hafta yaptık. Bu hafta itibariyle düşüş gelmiş olmasına rağmen Williams yönünü yukarı çevirdi. Hatta eksi 90 seviyesinin de üzerinde kapanış yaptı. Güzel. Bir alım eklemiyoruz arkadaşlar. Şunu silelim. Şu anda %4 zararımız var. Önümüzdeki haftalarda buralardan yönünü yukarı çevirmesini bekleriz. Bakın daha önce Aksen hissesinde bu stratejimizi uygulamışız Aralık ayında ve kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %34'lük kazanç imkanı sunmuş arkadaşlar Aksen hissesi. Vespe'ye bakalım. Vespe'de geçen hafta ilk alımımızı ekledik. Bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerine attı. %1'lik zarar durumundayız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Vespe hissesinde de baktığımızda Aralık ayında şöyle bir kapanış yaptıktan sonra güzel yükselişlerin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kırılma noktasına kadar şöyle baktığımızda %24'lük bir kazanç imkanı sunmuş bu stratejiye göre, sonrasında yükselişine devam da etmiş. Zoran hissesine bakalım. Zoran'da eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış daha geldi. Dolayısıyla bir ekleme daha yapıyoruz arkadaşlar. Zoran hissesinde şu anda %8 zararımız var. Daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar görüyoruz. Ve sonrasında baktığımızda Zoran hissesinde zirveye doğru baktığımızda %47'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Satış yaptığımız seviyeye göre bakarsak
%25'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Evet, katılım evrim geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine attı. %24'lük güzel bir kazanç elde ettik arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta videomda hatırlarsınız. Bu hissede çok ciddi bir düşüş gelmiş olmasına rağmen henüz tepki yükselişini dahi yapamamış demiştim. Bu hafta o tepki yükselişi geldi arkadaşlar. Bakalım stratejimize göre eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde satıp çıkacağız arkadaşlar. Evet, QQQ Nasdaq ETF arkadaşlar. Amerika'da Nasdaq endeksinin ETF'i. Bunu da geçtiğimiz hafta listemize eklemiştik. İlk alımımızı yaptık. Bu hafta 0.37'lik bir kazançla kapatmış olduk arkadaşlar. Bakın daha önce 15 Nisan 2024'te eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle zirveye doğru %21'lik dolar bazında kazanç imkanı sunmuş arkadaşlar. Gayet güzel. Bir öncesinde Ekim 2023'te eksi 90 seviyesindeki kapanışları kapattıktan sonra zirveye baktığımızda yine %24'lük bir kazanç imkanı sunmuş dolar bazında. Gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuzun birinci bölümünün burada sonuna geliyoruz. İkinci bölümde bu hafta listemize eklenebilecek yeni hisseleri hep birlikte filtreleyeceğiz ve ardından yeni oluşturduğum stratejiyi açıklayacağım arkadaşlar. Bu strateji içinde aynı bu Williams listemiz olduğu gibi yeni bir listede tutup her hafta takibini yapıyor olacağız. İkinci bölüme geçmek için yorumlar kısmına linkini bırakıyorum. Ayrıca açıklamalar kısmında da linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve şuraya yukarıya kart bırakıyorum. Oraya tıklayarak da ikinci bölüme geçebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.